Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Günaydınlar, diş hekimi Zuhal Oygur ben. Bugün size yaptırdığımız implantların, ağzımızda bulunan implantlarda herhangi bir sorun olup olmadığını nasıl anlarız? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Uzun süre dişsiz bir dönem geçirdikten sonra implantlarımız yapıldığı andan itibaren gayet mutlu, mesut bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Ama zaman içerisinde implantlarımızda sorunlar oluyor mu, olmuyor mu? Bizim bunları kendimizin takip etme, anlama şansı var mıdır? Belirli bazı makro problemleri anlayabiliriz. Yani diş etinde şişlik oluştuğunda ya da protezinde, implant yapılan protezde oynama başladıysa, ya implant oynamış, ya implant kaybı söz konusudur ya da protezinizin yeniden yapıştırılması gerekiyordur. O proteziniz hareketlenmiştir. Diş etinde kanama varsa yine ağız hijyenimiz nedeniyle diş eti problemlerimiz oluşmuş olabilir ama direkt bu implantı etkilemeyebilir, etkileyebilir de. Bunlardan en sık takılanlardan birisi kötü bir koku gelmeye başladıysa. Ağzınızda kötü bir koku hissetmeye başladığını hissederseniz burada implantlarla ilgili biraz şüphelenmemiz gerekebilir. Yine bir hekim kontrolü yaptırabilirsiniz. Bu neden oluşur? Eğer implant çevresinde kemik kaybı oluşursa bu kaybolan kemiğin yerine bir granülasyon dokusu oluşmaya başlıyor. Yani kemik yumuşuyor ve bir farklılaşarak bir granülasyon, yumuşak bir dokuya doğru dönüşüyor. Ve bu rutinde ne kadar dişlerinizi fırçalasınız da yer yer oralarda derin ceplere neden oluyor ve kötü bir kokuya neden oluyor. Bu nedenle ağız kokusunun olup olmadığını takip ederseniz ve sonradan birden başlayan ve uzun süre geçmeyen ağız kokusu ya da kötü koku hissederseniz implantlarınızda problem olabilir demektir. İkincisi yine kızarıklık, şişlik olduğu zaman ya da o bölgede kanama eğilimi olduğu zaman yine implantınıza diş etine çok baskı yapıyor olabilir. Bu dediğim gibi implantta birebir problem olmayabilir ama implant kaybı da olabilir. Yine temkinli olmanız gerekiyor. Onun dışında kullandığınız protezlerde bir süre sonra kenarlarında açılmalar fark ederseniz, yani bir cepler oluşmaya başlarsa, boşluklar oluşmaya başlarsa, burada da aslında daha çok diş etiyle uyumunu kaybetmeye başlamıştır demektir. Buralarda yiyeceklerin daha sık, eski oranla daha sık dolması, daha çok yiyecek birikmesi yine implantların çevresindeki kemikte rezorpsiyon, erime olmuş olabilir. Yine bu bölgelerde kayıplar nedeniyle yiyecekler daha çok birikmeye başlayabilir ve diş eti kendisini de geriye çektiği için implant yüzeyleri yavaş yavaş açılmaya ve kendini göstermeye başlayabilir. Yapılan protezin hareketlenmesi, yani yaptırdığımız protezde çiğnerken, ısırdığımızda bir baskı, basınç ve sanki implantımız, protezimiz içeriye doğru gidiyor hissi alıyorsak yine implantımızdan ya da kronumuzdan kaynaklı bir problem olabilir. Yine bu şekilde hekim kontrolü yaptırabilirsiniz. Şimdi normalde implant kayıpları ilk implant yapıldıktan sonra ilk 3 aylık süreçte daha sık olabiliyor ama sonraki dönemlerde de bu olmuyor anlamına gelmiyor. Bazen hiçbir ağrı, hiçbir problem hissetmeden implantınız bir şekilde ağız içerisinde düşebiliyor. Yani o da ağız içerisinde düşebiliyor. Bunun nedeni de kemik rezorpsiyonu, yani kemikte kaynaşma olmadığı için o kadar çok kemik kaybı oluşmaya başlıyor ki implantla kemiğin arasındaki herhangi bir mekanizma olmadığı için implant kaybı direkt olarak gerçekleşebiliyor. Bazen bu kayıplar hiç ağrı, şişlik, herhangi bir problem yaratmayabiliyor. Bu konuda da dikkatli olmamız gerekir. Tabii yine bütün bunları önüne geçebileceğimiz bir hasta olarak önüne geçebilmemizin tek yolu iyi bir ağız bakımı sağlamak ve bu implantlarla ilgili kendi rutin takiplerimizi, kontrollerimizi yaptırmak olacaktır. Yine implantlarla ilgili bazı pratik bilgilerden bahsettim. Teşekkür ediyorum. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.